Hoş geldiniz. Tarçın Bey seni bekliyordu. Hoş geldiniz. Yayın başladı. Merhaba arkadaşlar. Ayıldız nasılsın? Banu Kabaş hoş geldin. Yalı Çapkını fan ben her zaman ilkim diyor. Zeynep de burada. Elanur da burada. Mileli de burada. Emine Yıldız. Sekine burada. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Sağlığınız nasıl? Aman hasta olmayın. Diye. Merhaba Bilal Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür iyiyim ve bizi yurt dışından izleyen abonelerimiz, bizi yurt dışından izleyen, abone olmadan da izleyen değerli seyircilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Daha sonra altyazıyla izleyecek olan, çeviriyle izleyecek olan değerli izleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Güzel Bodrum'dan. Evet, şöyle bir çevreyi göstereyim yine ben. Şöyle bir göstereyim çevreyi, yayın yaptığım yeri. Bu Bodrum'daki evimizin bahçesi. Çok şükür hava da biraz yumuşadı Bodrum'da. O aşırı sıcaklar yok şimdi. Daha bir sakin, daha böyle ılıman. Yine 28 derece civarında ama neydi o 40 derece, 45 derecelere çıkan bir ısı vardı. Sizler nereden yazıyorsunuz? Lütfen mesajlarınızın yanına bulunduğunuz şehirleri yazarsanız memnun olurum. Sitoak, iyiyim ben, çok teşekkür ederim. Seni sormalı. Motorola servis, merhaba, Gürcistan galiba. Gürcüce değil mi yazdığın? Selvin merhaba, Adana'dan. Selvin'i biliyorum. Ruksara, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Meryem, Ege, Ayıldız. Ayıldız Almanya'dan. Sekine Bakü'den. Ceylan Demir, Yalı Çapkını 11 Eylül'de devam ediyor. 11 Eylül'de de devam ediyor diyor. O herhalde tekrarları. Zonguldak Devrek diyor Sinan. Peki. Devren Ankara. Moskova'dan yazan bir arkadaş. Kiril alfabesi, ismini okuyamıyorum. Akila Kabaca, İzmir. Evet. Tekirdağ'dan Sevcan. Tamam Sevcan, hatırladım. Sakarya'dan Ceylan, hatırladım. Zeynep Kocaeli, Ceylan Sakarya. Evet. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından izleyenlerimiz var. Çok şükür. Bin şükür. Bugün rastladığım bir yorum beni çok mutlu etti. Onu okumak istiyorum size. Dünkü videomuzun altındaki yorum kısmına Brezilya'dan bir arkadaş bir yorum yapmış. Brezilyalılar Afra ve Mert'i seviyorlar diye. O yorumun altına Rusya'da da seviliyor diye bir yorum. Onun altında Arjantin'de de seviliyorlar. Onun altında Kolombiya'da da şeklinde. Ben de bunu story'imde de ve web sitemde de paylaştım. Çok hoş bir şey. Dünyanın her tarafından Afra ve Mert'i sevenler var. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i beğeniyle takip edenler var. Onların hayranları var. Dizi bitmiş olsa da onlara olan sevgileri insanların devam ediyor. Ve biz de Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili, sevilen oyuncularla ilgili, Hande Erçel'le, Serenay Sarıkaya'yla, Türk dizileriyle ilgili haberler yaptığımız için sağ olsunlar bizi de izliyorlar dünyanın her tarafından. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. İyi ki varsınız, iyi ki sizler, Türkiye'deki dostlar, yurt dışındaki dostlar bizi tercih ediyorsunuz magazin haberciliğinde. İşte görüyorsunuz, tek başıma evimin bahçesinden yapıyorum ve çok şükür binlerce, on binlerce seyredenim oluyor. Çoğu abone olmadan da izleyenler var ve bazı haber sayfalarına, bazı magazin programlarına da
buradaki paylaşımlarımız ilham oluyor. Bizlerden haber alıyorlar. Ceylan Demir demiş ki abi DM'den konuşalım lütfen demiş. Ceylan Demir sen yaz Instagram DM'ye ya da Twitter DM'ye konuşuruz. Belkıs Atakay, Mert o kızla berabermiş. Bu konuda iddialar geliyor tabii ki. Yalnız bunun altı dolu değil. Bu iddiaların altı dolu değil. Mert o kızla berabermiş diyor ya Belkıs. Ben de bugünkü yazımda o konuda bir şeyler yazdım. Bizim bildiğimiz, Onur Akay'ın da benim de doğrulattığım Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun barıştığı şeklinde. Bu konuyu biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle sizlere anlatmak istediğim diğer konulardan bahsedeyim. Serenay Sarıkaya benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Oyunculuğuna yani söylenecek hiçbir şey yok. Serenay Sarıkaya'nın ve Mert Demir'le 2023 yılının son günlerinden bu yana Mert Demir'le sevgili oldukları, beraber oldukları konuşuluyor. Konuşuluyor diyorum çünkü biz gazeteciler de dahil, ünlüler dünyasından da pek çok isim onların sevgili olduklarına inanmıyorlar. Başından beri onların bir PR ilişkisi içinde olduklarını söyleyen pek çok insan var. Fakat onlar da inadına sevgili olduklarını kanıtlarcasına ilginç şekilde birlikte görüntüler veriyorlar. Bunlardan birini de dün gece verdiler. Mert Demir'in yeni şarkılarını söylediği İstanbul'daki konserinde Serenay Sarıkaya da vardı. Onu büyük bir ilgiyle, büyük bir sevgiyle, eğlenerek izledi Serenay Sarıkaya sahnede Mert Demir'i ve konser sonrasında da Mert Demir kuliste ekibiyle ve sevdiği kadınla bu başarısını kutladı ve şampanya patlattı. Serenay Sarıkaya videosunu paylaştım. Sevdiği adama geliyor arkadan sarılıyor beline Mert Demir'e ve onu dudaklarından öpüyor. Mert Demir'i dudaklarından öperek kutluyor Serenay Sarıkaya. Bu da güzel bir an olarak çevredeki insanların kameraları tarafından tespit edildi. Mert Demir'in ve Serenay Sarıkaya'nın bu birlikteliği tüm yalanlamalara rağmen çevresindeki insanların ya yok böyle bir ilişki demesine rağmen işte gözümüzün önünde dudak dudağa öpüşmeler, sarılıp yürümeler, yurt dışına tatile gitmeler şeklinde devam ediyor. Serenay sanki aşık be abi diyor Ay Yıldız. Evet, görüntüye baktığımız zaman Mert Demir de Serenay Sarıkaya da aşık iki insan gibi görünüyorlar. Eğer gerçekten böyle bir ilişki varsa, eğer gerçekten iddialar doğru değilse mutluluk diliyoruz kendilerine. Fakat ilk başta PR çalışması olarak başlayıp da sonra birbirlerine gerçekten tutuldukları iddiası da var. O iddiayı da yabana atmamak lazım. Her ne olursa olsun Serenay Sarıkaya nasıl mutlu olacaksa öyle olsun. Çünkü oyunculuğuyla gerçekten milyonların kalbine taht kurmuş bir isim. Yurt dışında da çok seveni var. Evet, mesajlarınıza bakıyorum. Miki bravo. Sadun Akil hoş geldin. Sadun merhabalar Bilal hocam diyor. Peki arkadaşlar Kenan İmirzalıoğlu'nun plajdaki yürüyüşünü gördünüz mü? Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor ailesiyle birlikte biliyorsunuz. Kenan İmirzalıoğlu Türkiye'nin ünlü bir oyuncusu ve aynı zamanda ekranlardaki bir yarışmayı da sundu 3 sene kadar ve çok başarılıydı o yarışmayı sunarken. Kenan İmirzalıoğlu 51 yaşında Çeşme'deki bir plajda görüntülendi ve insanlar ona sevgi gösterdiler. İnsanlar onu selamladılar. O da
Kendisine selam verenlerin selamını aldı, onlara gülümsedi. Kenan İmirzalıoğlu. Fiziği de gayet güzel, 51 yaşında bir insan. Kendisine bakıyor, hafif biraz göbeği var ama normal. O kadar olur yani. O kadar olur. Onu da eritecektir. Tatilde şimdi tabii. İnsan tatilde de müsaade edin de biraz yesin ya. Yani kahvaltıda falan dilediği gibi yemek ister insan tatilde. Çok sıkmak da her zaman her günde çok sıkmak da doğru değil ya. Bu sefer de insanın psikolojisi bozulur bilmiyorum ama evet, sağlıklı beslenmek, diyet yapmak, vücudu korumak lazım. Ama insanların zaman zaman biraz da serbestçe, çok aşırıya kaçmadan sevdiği şeyleri yemesi lazım ki psikolojisi iyi olsun. Öyle değil mi? Ne diyor bazıları? Aman diyor, dünyaya bir daha mı geleceğiz ya diyor. Niye dondurma yemeyeceğim ben ya diyor. Geçen gün yaşlı bir kadın paylaşıyor. Neden yemeyeceğim? Getir diyor oğlum diyor, dondurma diyor, her türlüsünden. Yani şimdi bir sakız dondurması olsa yenmez mi ya? Allah aşkına. Yani ben de yiyemiyorum, kendimi tutuyorum ama şimdi buz gibi birkaç dilim karpuz olsa, kırmızı kıpkırmızı, yenmez mi? Eve sokmuyorum ama. Çok yerim, duramam. Eee, Perhizi bozarım diye eve sokmuyorum. Dondurmayı da almıyorum, kavun karpuzu da almıyorum. Ne yapacaksınız? Kendimize bakmak zorundayız diyoruz. Ama işte eee, ara sıra da bu perizi bozuyoruz mecburen ve mutlu olmak için. Gönül Elanur, evet, barıştılar diyor. Ben Yalı Çapkını Elanur, evet, Gülşen Dönmez Yalı Çapkını çıkmaya, Ceylan Demir yaşasın diyor. Peki arkadaşlar, ve Kenan İmirzalıoğlu yeni bir diziyle geliyor ekranlarımızda. Yurt dışına da satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Abi dizisiyle geliyor. Aile bir imtihandır. Sevdiğimiz Sinem Kobal'ın, diğer bir oyuncunun kocası, biliyorsunuz. Kenan İmirzalıoğlu. Ee, Ya bu orman yangınları maalesef durmuyor, maalesef bitmiyor. Çanakkale'de, Gelibolu'da 2 gündür yangınlar devam ediyor. Gelibolu'ya maalesef, çok güzel bir yer Gelibolu. Gidip görmenizi, görmeyenlerin tavsiye ederim. 2. gün orada 7 köy boşaltıldı, insanlar tahliye edildi, hayvanlar boşaltıldı, 7 köye yayıldı. Eee, Ve havadan yangın söndürme uçakları, helikopterler, karadan kara araçları ve 1500 personel yangını söndürmeye çalışıyor ama rüzgar çok hızlı esiyor arkadaşlar. Saatte 50 kilometre rüzgar esiyor o bölgede ve o yüzden yangın bir türlü söndürülemiyor. Allah yangınla mücadele eden görevlileri korusun, onlara yardım etsin. Sadece bizde değil arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde size Fransa'daki orman yangınlarından bahsetmiştim. İspanya ve Portekiz'de de çok büyük orman yangınları yaşanıyor. İspanya'nın hem güneyinde hem kuzeyinde, Portekiz'de çok büyük alanlarda orman yangınları, çok geniş alanlarda maalesef. Orada da büyük bir mücadele var. Büyük bir mücadele var. İspanya'da 1400 asker ormanları söndürmek için itfaiyeye yardım ediyor. İspanya'da ordudan 500 asker daha talep edildi. Baş edilemiyor çünkü yangınla. Dolayısıyla Portekiz'de de Portekiz'in elindeki yangın uçakları yeterli olmadığı için Avrupa Birliği'nden 4 yangın uçağı daha talep etti yardım olarak, yangınları söndürmek için. Allah dünyanın neresinde böyle felaketler yaşanıyorsa onlara yardım etsin inşallah. Bu yangınlar maalesef çok kötü. Ay Yıldız, Mert'in abisi ve yengesi kanalını kapattı galiba Mert'in olaylı öpücüğünden sonra. Ya tabii çok tepki oldu arkadaşlar. Çok tepki olunca yani aileye de etki etti. Afra Saraçoğlu
Afra Saraçoğlu'nu paylaşımlarını görmüşsünüzdür öğleden sonra. Çok yakın arkadaşı, çok sevdiği arkadaşını uğurluyor. Assos'a onu ziyarete gelmişler Çanakkale'ye. O da onları uğurluyor, arkalarından su döküyor. Görmüşsünüzdür değil mi? Nagiş'le beraber Afra'yı böyle bir paylaşım yapmış. Size evet. Beğen sayısı niye düşük kaldı beğen sayısı? Beğenmiyorsunuz. Yani eğer beğeniyorsanız konuşmalarımı lütfen like yapmayı unutmayın. Unutuyorsunuz arkadaşlar. Sadun Akil orman yangınları 4 yıl içinde neden arttı? Sadun 4 senede 5 senede büyük bir artış kaydetti orman yangınları. Yani sadece bizde değil dünyanın her tarafında böyle oldu son 4-5 senede. Fakat bunu sadece iklim değişikliğine bağlamak doğru değil. Ne dedi en son Orman Bakanı katıldığı televizyon programında pazar günü? %90'ı dedi insan kaynaklı dedi orman yangınlarının. Yani insanların dikkatsizliği ve bazılarında kasten ormanlarımızı yakması söz konusu. Bunun için önlemler almak gerekiyor. Yurt dışında da mesela geçen gün buradan anlattım size arkadaşlar. Fransa'da orman yangınlarını çıkaran bir kişi jandarmanın çok sıkı takibi sonucunda yakalandı ve suçunu itiraf etti. Adam manyak, takıntılı. Çok büyük alanları yaktı Fransa'da bu adam. Bir hafta 10 gün boyunca her gün yangın çıkardı ve çok büyük alanları yaktı. Böyle insanlar bizde de var. Yok değil, yakalanıyorlardı ama bazısı yakalanıyor. Bence çoğunluğu yakalanmıyor. Şimdi orman yangınlarıyla olmasın diye ya da çıkan yangınları söndürmek için ciddi bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Bir kere mücadele orman yangınlarıyla baş etmek için belli bir bütçeyi ortaya koymak lazım. Bu işe daha çok para ayırmak lazım. Daha çok insanı işe almak lazım. Gönüllülerle sadece olacak iş değil. Yani çok sayıda gönüllülerin katılması bekleniyor ama eğitimli personelin sayısının artırılması lazım. Profesyonel personelin, uçak sayısının, helikopter sayısının yangınla mücadele için artırılması lazım. Yazın ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması lazım. Kontrollü bir şekilde ormanların çevresinde yaşayan insanları sürekli gözetlemek lazım. İçeriye girmeden de çevresinde yaşayan köylerde yaşayan insanları havaya dronlarla, havadan dronlarla o bir sürü dronumuz var. Yani bunları ormanları korumak için de kullanmamız lazım. O bölgelerde ormanların çevresinde yaşayan insanlara yangınla mücadele eğitimi verilmesi lazım. Kışın başlamak lazım bu eğitime ve herkesin eğitilmesi lazım. Orman alanlarının sınırlarında tampon bölgeler oluşturmak lazım ve kuru ot temizliğini çok iyi yapmak lazım. Orman sınırlarında, ormana giden yolların çevresinde, ormanların içinden geçen karayollarının, yolların çevresindeki temizliği, yanıcı madde temizliğini ve kuru ot temizliğini çok iyi yapmak lazım. Ve ormanların yakınında söndürme malzemelerini bolca bulundurmak gerekiyor. Hem ormanların kenarlarına bunları insanların görebileceği bir şekilde dizmek hem de depo alanları yaparak oralarda herhangi bir felaket anında hızla kullanabilecek şekilde o yangın söndürme tozları, su depoları oluşturmaları gerekiyor. Bu konudaki kurumların ve daha başka alınabilecek çok sayıda da önlem var. Bunlar alınırsa bir nebze olsun yangınlarla mücadelede daha da başarılı olmak mümkün arkadaşlar.
Demin arkadaşımız sordu, neden son 4 senede orman yangınları? Evet, son 100 yıldır hiç orman yangınları olmuyordu bu ülkede bu kadar büyük boyutta. Son 4-5 senede maalesef çok arttı. Evet Ay Yıldız, Mert Assos'ta kiralık ve satılık ev bakıyor satın almak için. Orada bir ev sahibi olmaya kararlı ve oradaki emlakçılarla görüşüyor Mert Ramazan Demir. Assos bir cennet. Gidenleriniz bilir, Çanakkale'nin güneyinde. Zaten o bölge olduğu gibi, yani Çanakkale çevresi, Ege sahili, Allah özenerek yaratmış. Sadece bizde değil, Yunanistan'da da Ege sahili, öbür tarafta Adriyatik denizi, sahili, İtalya'nın sahil kıyı şeridi hep birbirine benzer. Hırvatistan'ın kıyı şeridi. Bunlar hep yan yana ve birbirine benzer coğrafyalar. Hep cennetten birer köşe gibi. Bizim Ege sahillerimiz ama bence en güzeli. Fakat bizler kirletiyoruz, bakmıyoruz. Plastik şişeleri suyu içtikten sonra fırlatıp atıyoruz deniz kenarlarına, orman kenarlarına, yollara. Çok maalesef insanlarımız bu konuda çok dikkatsiz, çok eğitimsiz, çok kaba. Ne yazık ki eğitimli olanlar da yapıyor bunu maalesef. Arabaların camından dışarıya çöp atanlar, işte portakal soyup kabuğunu dışarıya atanlar, sigara izmaritlerini dışarıya atanlar. Maalesef böyle bir toplumuz. Hep söylüyoruz yapmayın etmeyin diye ama şimdi niye bunu söylüyorum? Bu saydığım ülkelere gittiğiniz zaman bunu göremiyorsunuz. Bu pislikleri, bu saydığım yanlışları, hataları göremiyorsunuz. Pırıl pırıl hepsi. Oradaki insanlar dışarıya çöp atmıyor. Gidin Fransa sahillerine. Neredeyse bal dök yalaya. O kadar güzel ki o Güney Fransa. Bütün dünya bayılıyor Güney Fransa'ya. Milyarlarca dolar, milyarlarca euro turizm geliri elde ediyor. İnanın bana, o altın sahiller denilen Fransa'nın güneyi bizim Ege sahillerimizden güzel değil. İnanın bana. Ben bütün dünyayı gezdim. Oralara defalarca gittim. Antip, e, Cannes, e, Marsilya'ya kadar bütün o sahili, Monaco ile Marsilya arasında, Monaco ile Nice, Cannes, Marsilya arasında bütün sahili gezdim. Defalarca, yıllarca. Ama insanlar o kadar güzel bakıyorlar ki, o kadar güzel, o kadar temiz bakıyorlar ki herkes bahçesini öyle güzel biçiyor, çiçeğini suluyor, bakıyor. Peyzajını o kadar özenle yapıyor ki orada. Hem belediyeler hem insanlar kendi malına çok iyi bakıyor. Bizde öyle değil. Bizde maalesef otlar biçilmiyor. Sararıyor otlar. Benim belime gelen otlar var. Bodrum'da dolaştığım zaman yol kenarlarında. Belediye bile bakmıyor, ihmal ediyor. O yüzden de bizim cennet sahillerimiz maalesef gözümüze o kadar güzel gözükmüyor. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Ne demiş atalarımız? Evet, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili bugün bir yazı yazdım. O yazıyı okuyanlarınız var mı? Bilal Özcan web sitemde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Onlar barıştılar ve Mert Afra'nın gönlünü aldı. Onlar barıştılar. Ancak sağdan soldan o kadar çok o kızla ilgili iddia geliyor ki o gerçeğe inanmamakla birlikte. Çünkü kızın çevresinden bana birkaç yerden ilişkilerinin olmadığını, artık kimseyle ilişkisinin, o aktörle ilişkisi olmadığının bilgisi geldi. Bir saniye.
Bu aynı bilgi Onur Akay'da da var. Şimdi bu yazımda Mert Ramazan Demir'in muhabirlere öyle bir şey yok dediği halde isminin dedikodulara karıştığı o kızla ilişkisinin bitmediğine dair iddialar geliyor. Konuşuluyor, yazılıyor. Bu iddiaların ben insanların endişelerinden dolayı çıkardığına inanıyorum. Yani Mert'i ve Afra'yı bir arada olmak isteyen, bir arada görmek isteyen, onların Afra gerçek olduğunu dünyaya haykırmasını isteyen kişilerin bu kızdan endişe duyduğunu, ya acaba bu kız Mert'in peşinde midir yine? Mert de zaaflarına yeniliyor mudur şeklinde düşünen insanların endişesi olduğunu zannediyorum. Ve diyorum ki eğer öyle bir şey varsa Mert hayatın hatasını yapar. Bu olay onun mesleki kariyerini dahi etkileyebilir. Bu benim 48 yıllık tecrübeli bir gazeteci olarak yorumum. Zaten o görüntüler ortaya çıktığı günden beri bazı hayranlarının gözünden nasıl düştüğü ortada Mert'in. Biliyorsunuz işte linçlendi defalarca, babasına kadar yazdılar, akrabalarına kadar, abisine, yengesine kadar insanlar yazdı, şikayet etti. Kendisini linçlediler, kendi paylaşımlarının altına yorumlar yazdılar. Yani Mert çok sıkıntılı günler geçirdi. Yani yapımcı bıktı, "Nedir bu?" dedi. Yani tam benim çok büyük masraf yaptığım, çok büyük beklenti içinde olduğum film çıkıyor. Metruk Adam filmi yayınlanacak. "Nedir bu?" dedi. Yani bu Mert'i, Ramazan Demir'i linçliyorlar dedi. "Nereden çıktı bu olay?" dedi. "Ne gerek vardı böyle bir olaya?" dedi. Ve yapımcısı da rahatsız oldu. Mert de rahatsız oldu. Ünlülerin hayatındaki bazı olayları, onları destekleyerek girişimlerine katkıda bulunan hayranları hiçbir zaman unutmaz. Ünlülerin hayatındaki bazı olayları hayranları hiçbir zaman unutmaz. Bu sebeple hep söylerim, şöhret olmaktan çok daha önemlisi şöhreti yönetebilmektir. O kadar önemli ki şöhreti yönetebilmek. Sen zirveye çıkarsın, zannedersin ki artık aşağı inmeyeceksin. "Oh, tamam, ben bak Can Yaman'a, İtalyanlar git ülkene diyorlar, biliyor musunuz? Can Yaman'a İtalyanlar git ülkene diyor. İstemiyoruz seni artık diyor. Sırf saçmaladığı için. Sırf saçmaladığı için. Saçmalıyor. Evli çocuklu kadınla 2 senedir beraber. Sara Buluma, DJ. Kadını kocasından ayırdı ama hala nikahlı evli kadın. Çocuğu evde ağlıyor. 4 yaşında çocuğu. Anne anne diye ağlıyor. Kadın çocuğunu görmeye gitmiyor Can Yaman yüzünden. Can Yaman her yerde kadının kucağında dudak dudağa öperek gezdiriyor ve kucağında, biliyor musunuz? Geçen gün bir uydurma bir festivalde kadın çıktı, DJ'lik yaptı. Uydurma festival, sıradan bir festival. Festival salonuna Can Yaman kadını kucağına alarak, taşıyarak, dudağından öperek soktu. Var İtalya sosyal medyalarında fotoğraflar, videolar. Paylaşmıyorum bile artık. Can Yaman çünkü artık küçük adam ve İtalyanlar Türkiye'deki gazeteci haklıymış diyorlar benim için, biliyor musunuz? Ben yıllar önce onlara söyledim. Burada İtalyanlarla kavga ediyordum YouTube videolarımın altında. Can Yaman'a diyordum güvenmeyin. Can Yaman yanlış insan. Can Yaman bildiğiniz gibi bir insan değil. Can Yaman değişik bir kafa diyordum. Onun ne olduğunu anlamıştım çünkü. Yani şöhreti yönetememek demiştim. Yani Can Yaman binlerce insan karşılıyordu. Hatırlayın o görüntüleri. İtalya'da, İspanya'da, Brezilya'da, havalimanında çığlık çığlığıydı kadınlar. 18-20 yaşında kadınlar ayılıp bayılıyordu. Şimdi 60 yaşında, 65-70 yaşında kadınlar var sadece etrafında. O da öyle nerede binlerce? 20 kişi, 30 kişi. Nerede o genç kızlar? Hepsi anladı ne mal olduğunu. Şöhret olmaktan çok daha önemlisi şöhreti yönetebilmektir. Zirveye çıkmaktan çok daha önemlisi zirvede kalabilmektir. Mert Ramazan Demir ve diğer bütün ünlüler. O olayda sadece Mert değil, menajeri Miray Kaya da sınıfta kalmıştır. Çaktı, sınıfta kaldı, çaktı sınıfta.
O kız ise aldığı yoğun tepkilerden dolayı Instagram hesabını kapatmıştı. Başka bir isimle yeni bir hesap açtığını, TikTok'ta da oldukça faal olduğunu duydum. Ne yaparsa yapsın, Mert ve Afra'dan uzak dursun. Ne yaparsa yapsın o kız. Ama Mert'ten uzak dursun. Afra'ya hele hiç bulaşmasın. Kendini bir şey zannediyor o kız. Ama hiçbir şey değil. Ünlülerin etrafında onun gibi binlerce, on binlerce kadın kız var ünlü erkeklerin etrafında. Kıvanç Tatlıtuğ'a yazılanları okuyor musunuz? Karısının paylaşımlarını. Karısı Kıvanç Tatlıtuğ'a aslan kocam benim seninle övünüyorum diye paylaşım yapıyordu. Yunanistan'da Yunan adalarına gittikleri zaman Kıvanç'ın çok yakışıklı fotoğraflarının altına. Karısı görmüş geçirmiş bir insan, olgun bir insan. Gurur duyuyor kocasının yakışıklı olmasıyla, güzel bir fiziğe sahip olmasıyla. Biraz da nazire yapıyor böyle, biraz da latife yapıyor böyle bu paylaşımlarla. Kendini de eğlendiriyor. Takipçilerini de mutlu ediyor. Kadınlar neler yazıyorlardı? Abla kocan yanıyor, abla kocan ateş ediyor. Abla senin tatlı yemene gerek yok abla. Kocam var yeter abla. Neler yazıyorlardı. Ünlülerin etrafında her zaman onları çok beğenen, hatta onlara göz koyan, sevgilisi olması, evli olması bazılarını hiç ilgilendirmez. Onlara sahip olmak isteyen kadınlar olabilir. Önemli olan ünlünün kafası, onun ne düşündüğü, onun sadakat içinde olması, karısına karşı, sevgilisine karşı. Bu yazıyı bu kadınla Mert'in ilişkisi devam ediyor diye düşünerek falan yazmadım. Sakın aklınıza öyle bir şey gelmesin. Sakın. Bu yazıyı yazmamın sebebi Mert, sakın yanlış yapma. O kadın, sakın Mert'e yaklaşma. Peşinizdeyim, takipteyim. Hiç kimse takip etmese ben takip ederim. Çünkü ben gazeteciyim, benim işim bu. Ve yazarım. Bir yanlışınızı gördüğünüz zaman gözünüzün yaşına bakmam. Yazarım. Ben öyle zarf peşinde koşan, çıkar peşinde koşan gazetecilerden değilim. Eğer öyle çıkar peşinde koşsaydım, bugün altımda en son model, en yeni arabalar, tekneler olurdu. Kendim yalılarda yaşardım. Asla, asla. Beni hiçbir şekilde parayla satın alamaz hiç kimse, hiçbir sanatçı, hiçbir ünlü. Bugün bir ünlünün bir turistik tesiste bir garsona yaptığını paylaştım. Görmüşsünüzdür story'imde. Görmediyseniz bakabilirsiniz. Twitter'da da paylaştım. İsim vermedim. Bu ünlü benim çok iyi tanıdığım birisi. O da beni çok iyi tanıyor ve kendisi Türkiye'nin en önde gelen isimlerinden birisi. Bu paylaştığım ünlü. Onunla ilgili benim iyi tanıdığım birisi bana bir mesaj attı. Önceki gün bir mesaj atmıştı. O birinci mesajı hadi olabilir, hadi dursun bir kenarda, sesimi çıkarmayayım diye duyurmadım hiç kimseye. Fakat şimdi bu ikinci mesaj gelince o ünlüyle aynı kişiyle ilgili aman uyarmam gerekiyor, duyurmam gerekiyor kendi iyiliği için. Tanıdığımdan gelen mesajı okumak istiyorum size. Evet Bilal Bey yine geldi. Yine geldi otele. Biz hanımefendiyle yakın kalıyoruz, yan yana kalıyoruz. Denize girerken herkesin önünde garsonla tartıştı. Adamı öyle küçük düşürdü ki yazık adam buz koymayı unutmuş.
Hem hakaret edip hem adamı ıslatıp kokteyl bardağını yere fırlattı. Bu ne kibir? Allah bildiği gibi yapsın. Böyle kendini bir şey sanan insanları. Amerikalı sanatçılarda böyle kibir yok. Aniden gelişti olay. Video çekemedim diye kendime kızdım. Bu bayan Amerika'da yaşıyor. Bana bunu yollayan. Şu anda Bodrum'da ve otelde o kişinin bu yaptığına şahit oluyor. Milyonların önüne çıktığınız zaman televizyonlarda, on binlerin önüne çıktığınız zaman konserlerde, kulislerde size mikrofon uzatıldığı zaman kendinizi o kadar güzel anlatıyorsunuz, o kadar güzel gösteriyorsunuz ki iyiliksever, yardımsever, hiç hata yapmaz. Sadece işiyle, müziğiyle ilgili kimseye bir yanlışı olmaz. Melek gibi kendinizi gösteriyorsunuz. Ama kameraların, mikrofonların olmadığı yerlerde nedense insanları kırıyorsunuz, üzüyorsunuz. Egonuz öne çıkıyor, kibriniz ortaya çıkıyor. Neden bunu yapıyorsunuz? Aramızda nasıl bir arkadaşlık, dostluk, yılların tanışmışlığı olursa olsun ben gazeteciyim. Topluma, insana, zavallı garsona yapılan yanlışı görmemezlikten gelemem. Asla gelemem. Bir susarım, iki susarım ama aramızdaki tüm köprüleri atarım gerekirse. Lütfen, lütfen insan olduğunuzu unutmayın. İnsanlığınızı kaybetmeyin. Allah daha çok versin. Çok paranız var. Allah daha çok versin. Çok zenginsiniz. Allah daha çok versin. Çok mutlusunuz. Görünen o, dışarıdan görünen o, iç yüzünü bilemem. Ama önemli olan şuranın zengin olması değil mi ya? Şuranın mutlu olması, şuranın insanlara bir şeyler verebilmesi değil mi? Gönülden. Sen o garsonu kırdın. Sen geçen gün o anneyi 3 çocuğunun yanında mahcup ettin. Onu da anlatırım. Geçen gün o anneyi 3 çocuğunun yanında mahcup ettin. Kadın sana soru sorduğunda soracağına 1000 kere pişman oldu. Kadın döndü gitti ve kendi kendine çocuklarına yüzünü göstermeden ağladı için için, biliyor musun? Yapmayın. Bu kadar kibirli, bu kadar egolu olmayın. Sana ne demişti kadın? Hanımefendi, bir fotoğraf çekilebilir miyiz birlikte demişti. Nereden çıktı sen şimdi? Git yanımdan. Zaten ayağımı vurdum. Git 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 git. Yanında 3 tane çocuğu olduğunu da biliyorsun, kadının eteğini tutan. Ama o kadına böyle davrandın. O kadın da sıradan bir insan değil. O da anne. O da bir aile kadını. Bu hakkı kendine nasıl görüyorsun ya? Ve bu olaydan 10 gün sonra garsona yaptığın davranış. O otelde, Bodrum'da. İçine buz koymayı unuttu diye kokteyl bardağını garsonun üzerine dökmen. Onu sırılsıklam ıslatman. Bardağı fırlatıp atman. Herkesin önünde o garsonu rezil etmen. Ne kadar büyük bir sanatçısın sen. Ne kadar büyük bir değersin sen. He? İsmini de vereyim mi? Bu sana ilk ve son ihtarım. Yapma. 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 Dostlar mesajlarına bakayım. Dilek Şenyurt, nasılsın? İyi misin? Özel üyem, hoş geldin. Dilek Şenyurt, gerekirse söylerim ama şu anda söylemeyeyim. Gerekirse söyleyeceğim. Bu bahsettiğiniz kişi kim diyor. Marcela Garcia. Dilek Şenyurt benim özel üyem. Kendisi Frankfurt'ta yaşıyor. Şu anda Bodrum'da, Avşa'da tatilde. Dilek Şenyurt 3 senedir benim özel abonem, özel üyem. Vallahi verin ismini, linç yesin. Bir iki düzelir, belki düzelir, pes diyor. Dilek Şenyurt, gerekirse veririm. Gerekirse veririm.
Aysel Eliyava, Bilal abi nasılsın? Seni seviyoruz çok diyor. Dilek Şenyurt hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Dilek Şenyurt 3 sene dile kolay diyor. Sevgiler. Evet, dilerseniz siz de benim özel üyem olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için açıklama kısmına, benim hesabımın açıklama kısmına kısa bir metin koydum. Nasıl özel üye olabiliyorsunuz? Ama kısaca şöyle söyleyeyim, benim sayfama giriyorsunuz, YouTube sayfama, profil fotoğrafımın yanında katıl butonu var. Ona tıkladığınızda özel üye olmanız birkaç adımla gerçekleşebiliyor. Dilerseniz süper teşekkür de gönderebiliyorsunuz bana ve süper chatte, süper etikette yollayabiliyorsunuz. Dün kim yolladı? Dün süper teşekkür, süper chat yolladı. Kimdi o? Bir dakika. Onur Akay'la konuşurken Romalı Perihan burada mı, Romalı Perihan? Kendisine teşekkür ederim bu jestinden dolayı ama tabii bizi çok güldürdü. Romalı Perihan nickini kullanan herhalde Romalı Perihan'ı çok seven bir hayranıydı. Çünkü Onur Akay'ın dediği gibi Romalı Perihan ünlü dansözümüz, oryantalimiz Romalı Perihan yıllar önce kaybettik kendisini, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ve Onur Akay da çok şaşırdı. Dedi ki ya Bilal abi dedi ben cenaze törenine katıldım Romalı Perihan'ın. Bu Romalı Perihan'ın fotoğrafını kullanarak burada katılınca bize bir Onur Akay diyor bunu al diyor bu yolladığım meblağı diyor. Belki diyor sana dava açanlara avukat parası olarak kullanırsın diyor. Çok güldük burada. Bence ayrımcılık değil diyelim. Yeni yapı gereği ayrımcılığa zaten karşı. Sizde onun teklif var, ısrar yok. Yazan kişilere diyorum diyor. Özel üyelik konusunda. Özel üyelik konusunda. Yo bu YouTube'un bir uygulaması. Burada magazini daha çok seven, beni daha çok benimle daha çok yakın diyalog içinde olmak isteyen takipçilerimin bir ayrıcalığı şöyle yani onlarla daha çok konuşuyorum. Buranın dışında da onları takip ediyorum. Canlı yayın yapmak isterlerse onlarla canlı yayın da yapıyorum ki Dilek Şenyurt istemiyor. Çalıştığım iş yeri açısından diyor. Uygun olmaz diyor. Ama özel üye olanlarla canlı yayında yapıyorum arkadaşlar. Ekrana alıyorum. Ekran ikiye bölünüyor biliyorsunuz. Onların sorularını da cevaplandırıyorum bu canlı yayın içinde. Bir şey daha okumak istiyorum size. Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum. Mert ve Afra ile ilgili yazımdan diğer bir bölüm de okumak istiyorum. Sadun Akil burada. Siz kalitelisiniz, emek yanı paylaşımcısınız. Teşekkür ederim Sadun. Sağ ol güzel kardeşim. Yazımdan bir bölüm daha okumak istiyorum arkadaşlar. Evet. Pardon. Evet. Yeri gelmişken söyleyeyim diye başlayan bir bölüm yazımda bilalozcan.com web sitemde her gün yazı yazıyorum magazin dünyasından. O yazılarımı okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Günlük gazeteler dışında tek magazin yazısı yazan yazar da benim. Benden başka da kimse magazine bu kadar önem vererek çalışmıyor. Onu da altını çizmek istiyorum ve faal magazin gazetecileri arasında işini yapan en kıdemli, en eskisi de benim. Bunu da gururla söylüyorum. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hiç kimse sözünü etmedi. Hiç değilse bir gazeteci çıkıp da söylemiş olsun. Yalı Çapkını'nın filan bölümünden sonra başrol oyuncularının izleyicilere veda etmemesi çok büyük hataydı. Yapımcının da öyle. Katılıyor musunuz bana? Yalı Çapkını'na 3 sene emek verdiniz, 3 sene izlediniz, 3 sene Yalı Çapkını ile ilgili eleştirilere cevap verdiniz, yorumlarda katıldınız, eee, tag'ler tag'ler kurdunuz, Twitter'da top 10 yaptınız defalarca, yurt dışındakilere sevdirdiniz Yalı Çapkını'nı.
150'ye yakın ülkeye satılmasına destek oldunuz Yalı Çapkını'nın. Giderken size "Alasmadık, teşekkür" dediler mi? Ne yapımcı ne başrol oyuncuları. Son bölümden sonra dediler mi? Dediler mi bunu size? Asla etmediler diyor Sevcan Ersoy. Ruhangiz, ben size katılıyorum diyor. Ruhangiz Azerbaycan'dan. Ay Yıldız, Mert asker apar topar gittiği için oldu sanki diyor. Hüseyin katılıyoruz diyor. Eee Yok demediler, paylaşım da olmadı diyor Emine Yıldız. Ruhangiz tamamıyla diyor, katılıyorum. Mersin çekimleri bitti mi, ne zaman bitecek diyor. Mert'in. He. Dilek Şenyurt, yok ben hatırlamıyorum. Sadece Afra ve Mert dışarı çıkıp el salladılar diyor Dilek Şenyurt. O el salladıkları da karşıdaki Ruslardı. Ruslar o yalının kapısının karşısında bir yükseklikte tümseyin üzerinde her gün saatlerce onları seyrediyor ya. Bir grup Rus ve bazı Türk seyirciler. Hiç kimse sözünü etmedi. Evet, Yalı Çapkın'ın final bölümünden sonra başrol oyuncuların izleyiciye veda etmemesi büyük hataydı. Yapımcının da öyle. Seyirciye teşekkür etmeleri gerekiyordu. O seyirci 3 sezon boyunca tüm güzelliklerinin yanı sıra saçmaladıkları zamanlarda da diziyi destekledi. Çok saçmaladı senaristler. Hatırlayın, yapımcı ve senaristler. Çok yanlışlar yaptılar ama seyirci hep onları destekledi. Yurt dışına 150 civarında ülkeye satılmasına büyük katkıda bulundu. O seyirci Mert ile Afra'yı baş tacı yaptı. Çok ünlenmelerine, maddi manevi kazanmalarına büyük destek oldu. Yapımcıyı az çok tanıdık. Onun bu hassasiyette olmaması normal. Ancak iki oyuncunun dizi biterken izleyicilerinize bir teşekkürle veda etmemesi çok yanlıştı. Hep bana, Rab bana olmaz. Çok güzel bir sözümüz o. Hep bana, Rab bana olmaz. Tamam, oyunculuğunuzu alkışlıyoruz. Sizleri iyi insansınız, hakkınızı veriyoruz. İyi aile çocuklarısınız, ailelerinizden iyi terbiye almışsınız. Gençler size örnek alsın diyoruz. Yalnız çok sigara içiyorsunuz, çok alkol alıyorsunuz. Onlar dışında gençler size örnek alsın diyoruz. Ama siz de kardeşim, sizi zirveye çıkarken hep yanınızda olan milyonlara bir alasmadık deyin ya. Bir teşekkür edin ya. Yani Afra ve Mert, ayaklarınız bu konuda yere bassın. Olur mu? Bunu da kimse söylemez ha benden başka. Bizim yazarlar, bizim gazeteciler hep şak şak. Hep alkış. Ben doğru bildiğimi söylemekten çekinmem. Yanlış doğru çok büyük de kalabalık halk bizler olmasak reyting olur mu? Çok basit. Ahde vefa diye bir şey var diyor Dilek Şenyurt. Evet öyle. Öyle. Yani tamam seviyoruz. Seviyoruz ama bizi de ezmeyin ya. Bize de hakkımızı verin. Bize derken sizin yerinize konuşuyorum. Yani seyircinin sizden istediği bir el sallamak, bir veda açıklaması. Story'lerinize neler koyuyorsunuz? 3 cümle yazacaksınız ya. 3 yıl boyunca bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yeni projelerde görüşmek üzere. Mert Ramazan Demir. Bunun gibi bir tane de Afra Saraçoğlu yazar, kendi storiesine paylaşır. Tamam ama yapmadılar. Başka oyuncular yapıyor. Dilek Şenyurt, gazeteciler korkudan soru bile soramıyor doğru düz. Öyle Dilek Şenyurt. Bazı gazeteciler de nemalanıyor yapımcılardan, menajerlerden. Bir Gece Masalı yaptı veda paylaşımı diyor Emine Yıldız. Tabii arkadaşlar, bugünün yarını da var. Yarın başka diziyle çıkacaksın insanların karşısına. Yani seni kötü hatırlamasın. Seni kıymet bilmiyor diye hatırlamasın seyirci. Ay Yıldız diyor ki Mert Bayram tebriği bile yayınlamaz diyor. Vallahi kendi bilir. İnsanlarla ilişkiler çok önemlidir. Çok önemlidir insanlarla ilişkiler.
Çiğdem Aslan Argun, Bilal abi hala Twitter'da TT oldular. Yalı Çapkını daha dün diyor. Bakın, dizi bitti. Siz hala çok büyük destek gösteriyorsunuz. Onları sevdiğiniz için. İyi de yapıyorsunuz. Yapmaya devam edin. Yapmaya devam edin. Onları mahcup edin. Ya beraber oluyorlar, biz beraberiz demiyorlar. Ayrılıyorlar, biz ayrıldık demiyorlar. Tekrar barışıyorlar, biz barıştık demiyorlar. İnsanlar sosyal medyada birbiriyle kavga ediyor onlar yüzünden. Çocuklar, bunları da konuşmak lazım. Tamam, seviyoruz, sevin, destekleyin. Ama onların da size gereken saygıyı, gereken yakınlığı, gereken diğer ünlülerin yaptığı kadarını göstermek lazım. Göstermeleri lazım. Anlatabiliyor muyum? Diğer ünlüler bir aşk yaşadıkları zaman ayrılırken ayrıldık diye mesaj yayınlıyorlar. Dostlar, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. 1 saate yaklaştık. 52 dakika oldu. İyi ki varsınız. Yarın yine buluşalım, olur mu? Yarın saat kaç? 18'de yapıyoruz. Hüseyin, beğen beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Eğer beğeniyorsanız benim yayınlarımı. Şöhret yönetimi dersi olması lazım. Dilek Şahin, çok güzel söyledin. Şöhret yönetimi dersi olması lazım. Ben üniversitede, İstanbul Üniversitesi'nde 5 sene magazin gazeteciliği dersi verdim. Suat Hoca dekandı. Gazetecilik fakültesinde, İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünde. Suat Hoca, soyadını unuttum sevgili hocamın, dekanımızdı. O istemişti. Bilal Bey, bizim gençlere, öğrencilere magazin gazeteciliğini öğretir misin, anlatır mısın diye. Gazeteciliğin bir bölümü tabii magazin, spor gibi, siyaset gibi, ekonomi gazeteciliği gibi, magazin gazeteciliği de. Memnuniyetle anlatırım. Sadece Türkiye'de olduğum zamanlar gelebilirim. Yurt dışındaysam gelemem. Çok sık yurt dışına çıkıyordum. Her hafta çıkıyordum. O dönemde Paparazzi programını yaparken Star Televizyon'da yurt dışından magazin haberleri getiriyordum Türkiye'ye. İşte Amerika'ya gidiyordum, Japonya'ya gidiyordum. Bizi ilgilendiren haberleri bulup çıkarıyordum. Avrupa ülkelerine gidiyordum. Her hafta yurt dışındaydım. Ben Türkiye olsun dedi. Siz olmadığınız zaman dedi Suat Hoca, bir arkadaşınızı yönlendirirsiniz. O gelir sizin yerinize. O günlük o anlatır çocuklara. Tamam dedim. Sevdiğim, saydığım, beğendiğim çevremden gazeteci arkadaşlarımı yönlendiriyordum. Boş dersim geçmesin diye. Ben olmadığım zamanlar. Onlar da beni kırmıyorlardı. Ee, ve 5 yıl öyle eğitim verdim çocuklara. Şimdi şunu söyleyeceğim. Dilek Şenyurt'un yazdığı çok doğru. Şöhret yönetimi dersi olması lazım. Eğer bir fakülte, İletişim Fakültesi, gazetecilik okulu, sinema televizyon okulu şöhret yönetimi dersi koymak isterse seve seve o dersi veririm ben. Seve seve veririm şöhret yönetimini. Buradan da duyuruyorum. Evet, şöhret yönetimi üzerine dersi veririm. Çok önemli. Bir yere geldikten sonra orayı koruyabilmek, bir yere gelebilmek, bir ünlü adayının ya da bir oyuncunun, bir şarkıcının ya da bir modelin, bir fenomenin şöhret olabilmesi ve olduktan sonra o geldiği yeri koruyabilmesi, çevresine ve gazetecilere davranış şekli, basınla ilişkileri, medya yönetimi, bunlar çok önemli. Bu konuda evet, bu konuya vakit ayırırım ve gençleri bu konuda eğitebilirim. Miki, Onur Bey korktu diyor. Ne demek? Onur Bey niye korksun Miki? Miki, şeyden korktu. Evet, evet, evet. Romalı Perağan'dan korktu. Hortladı mı ya dedi Bilal abi. O ölmüştü dedi ya. Değil mi? Afra Mert diyor. Patricia, welcome Patricia. Hola, hola amigos. Hola amigo, Arjantina, from Arjantin. Patricia, Arjantin'den bizi takip eden, bizi izleyen arkadaşlarımızdan biri. Arjantin'den bizi izleyen çok arkadaş var. Merci bien Patricia, thank you very much. Welcome. Janet. Kolombiya'dan Janet. Welcome Janet. Janet, welcome. Hola amigo. Janet.
Sir Bilal Salidos de Colombia diyor. Ne kadar tatlı insanlar. Şili'den var. Şili'den. Brezilya'dan var dostlarımız. Uruguay'dan yazdı bir tanesi dün bana. Eee, Vietnam'dan yazanı söylemiştim, değil mi? Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan. Geçen gün bir arkadaş Endonezya'dan yazdı. Endonezya'dan. Tabii bunlar bize keyif veriyor. Bu arkadaşların Afra ve Mert'le ve bizim magazin haberlerimizle ilgilenmeleri, dizilerimizi takip etmeleri, Türk dizilerini. Rusya'dan var çok yazan, Ukrayna'dan var. Dilek Saygun, Dilek Şenyurt, Çiğdem Aslan Argun. Çiğdem, Onur'la haftada 2 günde yapabiliriz tabii. Yani Onur'un da işlerinin müsait olması lazım. Teklif etmedim kendisine. Onur'la da haftada 2 günde yapabiliriz. Olabilir tabii. Yani keyif alırım ben. Zeynep Yanıklar, Derya Bayrak, Cemet Estrada, hola. Hola, hola, hola Canet. Hola Canet. Hola. Hola amigo. Caner Assal, selamlar. Romalı Pera'nın hayattayken tanımış mıydınız? Ya tanıdım. Hadi onu da anlatayım. Bir gün Arzu Okay aradı beni. Arzu Okay bizim eski Türk oyunculardan, Yeşilçam'dan. Paris'te yaşıyor. Paris'te de görüşmüştüm kendisiyle. Tanışmıştım. Evine yemeğe gitmiştik. Gazeteci Muammer Elveren'le birlikte. Hürriyet Gazetesi'nden benim büyüğüm olur. Çok değerli bir gazetecidir. Arzu Okay aradı. İstanbul'dayım Bilal dedi. Nebil Özgen Türk'le beraber dedi. Eee Ne bileyim bir arkadaşın Polonezköy'deki evine gideceğiz dedi. Hadi sen de gel dedi akşam yemeğine. Gelirim dedim. Tamam dedim. Nebil'i de ben çok severim. Nebil Özgen Türk belgeselci, gazeteci, yazar bir kardeşimiz. Sabah gazetesinde ATV'de çalıştı yıllarca. Sonra işte Arzu Okay'la buluştuk. Gittik Polonezköy'deki eve. Nebil orada. Selahattin Duman orada. Sevgili Selahattin Duman. Çok iyi bir arkadaştı. Çok iyi bir gazeteciydi. Benden yaşça da büyük. Rahmetli oldu. Şimdi Bodrum'da, burada Gündoğan'da mezarlıkta, Gündoğan mezarlığında yatıyor. Çok değerli bir yazardı. Herkesi güldürürdü yazılarıyla. Hatırlarsınız, bilirsiniz Selahattin Duman'ı. 5-6 sene evvel vefat etti. Yıllarca Sabah'ta yazdı, Hürriyet'te yazdı, Vatan Gazetesi'nde yazdı. Çok komik bir insandı. Çok derin bir bilgi sahibi bir gazeteciydi. Ve Romalı Perihan da oradaydı, o evdeydi. Ev sahibinin hanımı filan. Çok neşeli bir akşam geçirdik. Gece saat 12 oldu. Burada kalın dediler. Ev müsait. Villa müsait. Ben dedim yok eve gitmem lazım benim. Polonezköy'de. Bilenler bilir ormanın içindesiniz. Ee, Nebil dedi ki ya Bilal'cim dedi gidebilir misin? Kaybolmayasın filan. Ya dedim ben Polonezköy'e ilk gelişim değil giderim. Fakat Polonezköy ana yolu bile gece karanlıkta kötü oluyormuş. Bu deneyimde öğrendim. Hiç gece oralarda kalmamıştım. Romalı Perihan dedi ki Bilal Bey beni de bıraksana dedi. Tamam götüreyim seni de götüreyim. İstanbul'a gidelim dedi. Nereye istersen bırak. Olur mu öyle şey? Gidelim dedim. Nereye eviniz neredeyse oraya bırakırım. Şimdi hatırlamıyorum evi neredeydi. Beşiktaş'ta mıydı? Bebek'te miydi? Şimdi inanın hatırlamıyorum. Çok oldu. Seneler çok oldu. Yani 10 seneyi geçmiştir. Ve biz Romalı Perihan'la ayrıldık gece saat yarım gibi o evden. Polonezköy'den İstanbul'a gelmek için kapkaranlık yollar. Hiç elektrik falan direkt hiçbir şey yok. Kapkaranlık trafik levhaları bile bir tane var bir tane yok. Olan işte eğri büğrü falan o zaman. Ben yolumu kaybettim. Ormanın içinden filan patika yollar gibi yollar böyle dar yollar filan bir baraja geldik. Baraj gölü. Sonra haritadan ertesi gün baktım. Bayağı bir yolumu kaybetmişim. Neyse o baraj gölünden sonra da 2 tane bekçi gördük orada karanlıkta. Bekçiler bizi durdurdu. Hayrola dedi. Dedim yolumu kaybettim. Onlar tarif etti. Biz onların tarifiyle zar zor ana yolu bulduk. Romalı Perihan'la 45 dakika falan fazladan dolaşmış olduk ormanın içinde yolumuzu kaybedince. Tabii o biraz tereddüt etti. Ya biz bayağı kaybolduk filan diye bir hayvan filan çıkmasın karşımıza. Yok dedim ne çıkacak merak etme.
Tatlı bir insandı. O gece onunla sohbet ede ede onu evine bırakmıştım. Tanışıklığım öyle oldu Romalı Perihan'la. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Vatan Şaşmaz'ın oğlunu hiç görmedim. Vatan çok iyi bir çocuktu. Vatan Şaşmaz'ın oğlunu gördünüz mü diye yazıyor arkadaş. Çok iyi bir insandı Vatan. Pisi pisine öldü. Gitmeyecekti. O otel odasına gitmeyecekti Vatan. Yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Gitmeyecekti. O kadının o çağrısına evet demeyecekti. Yanlış yaptı. Hello Berrak. Zeynep merhaba. İşte 1 saati tamamladık. 1 saat. Bizi bırakmak istemiyorsun, helal size diyor Sadun Akil. Evet, sohbet çok tatlı. Peki sizleri çok seviyorum. Şu beğen sayısını lütfen artıralım. Eğer beğeniyorsanız sohbetimi her gün sizlerle sohbet ederim. Her gün. Konuların dışında da anılarımı anlatırım her gün. Sizler çok sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Gülseren ne güzel onlar. Derya ben onları çok seviyorum. Barışsınlar. Peki Derya Bayrak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın olur mu? İyi ki varsınız.